1452 yılının 15 Nisan günü, İtalya'nın Floransa Cumhuriyeti sınırlarında yer alan Vinci adlı küçük bir kasabada tarihe yön verecek bir çocuk dünyaya geldi. Adı Leonardo olacaktı, soyadı yoktu çünkü gayrimeşru bir çocuktu. Annesi Caterina, muhtemelen yoksul bir köylü ya da hizmetçiydi. Babası Ser Piero ise varlıklı bir noterdi. Aralarındaki ilişki evlilikle taçlanmadı. Bu yüzden Leonardo meşru bir aile hayatı yaşamadan büyüdü. Fakat bu durum, onun ilerideki yolculuğuna engel olmadı. Tam tersine, Leonardo'nun çocukluk yıllarında doğaya karşı duyduğu büyük merak ve sorgulayıcı bakış açısı, onu diğer çocuklardan ayırmaya başlamıştı. Hayvanların hareketlerini inceliyor, suyun akışına bakıyor, gökyüzündeki bulutları gözlemliyordu. Henüz okula başlamadan önce bile, dünyayı kendi gözleriyle anlamaya çalışıyordu. Okul eğitimi sınırlıydı. Yunanca bilmediği için klasik kaynaklara doğrudan ulaşamıyordu. Ama gözlem gücü, onu kitapların ötesine taşıyordu. Ergenliğe girdiğinde, babası onu Floransa'ya götürdü. Burası, Rönesans'ın kalbiydi. Sanatçılar, filozoflar ve bilim insanlarıyla dolu bu şehir, Leonardo için dev bir okul gibiydi. Ser Piero, oğlunun yeteneğini fark etmişti. Çizimlerinde doğayı şaşırtıcı bir hassasiyetle yakalayan Leonardo, kısa süre içinde dönemin en önemli atölyelerinden birine çırak olarak alındı. Usta Andrea del Verrocchio'nun yanına. Verrocchio'nun atölyesi sıradan bir sanat stüdyosu değildi. Aynı zamanda metal işçiliği, heykelcilik, mimari çizim ve mühendislik çalışmaları da burada yürütülüyordu. Leonardo, burada sadece resim yapmayı öğrenmedi. İnsan vücudunun yapısından perspektif kurallarına, geometri ve mekanikten malzeme bilgisine kadar çok yönlü bir eğitim aldı. Her şeyi not alıyor, deniyor, bozuyor, yeniden yapıyordu. O bir çırak değildi sadece, gözlemci bir öğrenci, deneysel bir zihin ve yeniliğin ta kendisiydi. Ustasının bir tablosuna, Vaftiz adlı esere katkıda bulunduğu rivayet edilir. Leonardo'nun meleği o kadar ustaca resmedilmişti ki, Verrocchio'nun ressamlığı bırakmaya karar verdiği söylenir. Bu söylenti gerçek olmasa bile, Leonardo'nun genç yaşta olağanüstü bir yetenek sergilediği kesindir. Leonardo bu yıllarda yalnızca sanata değil, anatomiye, geometriye, bitkilerin yapısına, hayvanların davranışlarına da ilgi göstermeye başlamıştı. Onun için hiçbir şey yalnızca olduğu gibi değildi. Her şeyin arkasında işleyen bir sistem, bir neden, bir yapı vardı. Kuşların uçuşunu izliyor, rüzgarın yönünü anlamaya çalışıyor, akan suyun enerjisini merak ediyordu. Henüz 20'li yaşlarının başındayken defterleri, çizimlerle ve anlamaya çalıştığı dünyayla dolmaya başlamıştı bile. Kendini sadece bir ressam olarak tanımlamıyordu. Hatta ileride iş ararken yazdığı mektupta, resim yeteneklerinden neredeyse hiç söz etmemiş. Bunun yerine köprüler inşa edebildiğini, surları yıkacak makineler geliştirdiğini, güçlü toplar tasarlayabildiğini, su kanalları planlayabileceğini anlatmıştı. Çünkü onun için bilgi bir bütündü. Sanat, bilim, doğa ve mekanik birbirinden kopuk değil, iç içeydi. Tüm evren bir düzene sahipti ve Leonardo bu düzenin anahtarlarını ellerinde tutmak istiyordu. O yıllarda Floransa'da başlayan bu yolculuk, ileride hem Milano'da büyük projelere, hem Fransa'da kraliyet koruması altında geçirilen son yıllara kadar uzanacaktı. Ama her şey, o küçük kasabada doğan gayrimeşru bir çocuğun, doğayı gözlemleyerek dünyayı sorgulamasıyla başlamıştı. Leonardo için resim yalnızca bir sanat dalı değil, bilgiyle birleşmiş bir görme biçimiydi. Ona göre ressam, doğayı gözlemleyerek evrenin işleyişini anlamaya çalışan bir filozoftu. Fırça darbeleriyle yaptığı her çizim, aslında doğanın matematiğini, ışığın hareketini, insanın yapısını anlamaya yönelik bir deneydi. Bu yüzden onun sanatı çağdaşlarının çok ötesindeydi. Henüz 20'li yaşlarında Floransa'da ilk bağımsız işlerini yapmaya başladı. Genç Leonardo'nun çizimleri, canlılıkları ve detaycılığıyla dikkat çekiyordu. Özellikle insan yüzlerinde yakaladığı ifadeler, dönem ressamlarının ulaşamadığı bir derinlik taşıyordu. Durağan değil, yaşayan figürler çiziyordu. Gözleri hareket eden, dudakları bir şey söylemek üzere olan insanlar, onun fırçası yüzeyde değil, görünmeyen anlamda dolaşıyordu. Sanat anlayışının merkezinde gözlem vardı. Işığın nesne üzerindeki kırılmasını,
gölgenin şekli nasıl değiştirdiğini saatlerce inceliyordu. Bu yüzden doğayı taklit etmek yerine onu anlama çabası ön plandaydı. Kendi geliştirdiği sfumato tekniği, yumuşak geçişli, buğulu hatlar, bu yaklaşımın bir sonucuydu. Net sınırlar yerine geçişler yaratıyor, formlar arasındaki yumuşaklıkla resimlerine derinlik katıyordu. Gerçeklik, Leonardo'nun tuvalinde sadece görünmekle kalmıyor, hissediliyordu. Son akşam yemeği, onun teknik becerisinin ve anlatı gücünün birleştiği bir doruk noktasıdır. Bu eser sadece estetik değil, aynı zamanda psikolojik bir analizdir. Hristiyan ikonografisinin klasik temalarından biri olan bu sahnede, İsa'nın "İçinizden biri beni ele verecek" sözünün hemen sonrasındaki an resmedilmiştir. Her havari farklı bir tepki içindedir. Yüz ifadeleri, el hareketleri, beden duruşları. Her biri kendi duygusunu ortaya koyar. Leonardo, bu tabloyla resimde an kavramını inşa etti. O andaki düşünceyi, duyguyu ve gerilimi hareketsiz bir yüzeyde dondurmayı başardı. Mona Lisa ise bambaşka bir fenomendir. Leonardo'nun resim anlayışının zirveye ulaştığı bir çalışmadır. Kim olduğu yüzyıllardır tartışılan bu kadın figürü, gizemli bakışı ve belirsiz gülümsemesiyle sanat tarihinde benzersiz bir yere sahiptir. Arka plandaki doğa manzarası, kadının iç dünyasını tamamlar. Portreyi klasik kılan, yalnızca teknik başarı değil, içsel bir atmosfer yaratılmış olmasıdır. Leonardo burada bir yüz çizmekle kalmamış, bir ruh hali inşa etmiştir. Bununla birlikte, Leonardo çoğu zaman eserlerini tamamlamıyordu. Mükemmellik arayışı ve sürekli öğrenme arzusu, birçok çalışmasının yarım kalmasına neden oldu. Sipariş aldığı birçok işi ya zamanında teslim etmedi ya da hiç bitirmedi. Onun için önemli olan tabloyu tamamlamak değil, süreç boyunca öğrendikleriydi. Resim, bir sonuç değil, bir araştırma biçimiydi. Sanat onun elinde deneysel bir alana dönüştü. Heykelle, anatomiyle, mimarlıkla iç içe geçti. Figürlerinin oranları doğrudan insan vücudu üzerine yaptığı anatomik çalışmalarla belirleniyordu. Resme sadece bakmak değil, onu anlamak gerekiyordu. Bu da Leonardo'yu, sanat tarihinde yalnızca usta bir ressam değil, aynı zamanda bir düşünür olarak da tanımlanabilir hale getirdi. Onun sanatı ne yalnızca estetik, ne sadece teknik, ne de yalnızca dinsel bir araçtı. Sanat, Leonardo için evrenin diliydi ve o dili en derin, en şiirsel ve en bilimsel biçimde konuşabilen insanlardan biriydi. Leonardo için bilgi, parçalanamaz bir bütündü. Sanatla bilimi birbirinden ayırmıyor, doğaya dair her şeyi tek bir sistem içinde ele alıyordu. Ressamken aynı zamanda anatomisti, mühendisken aynı zamanda gözlemci bir doğa filozofuydu. Defterleri, bu çok yönlü ilgilerin sessiz tanıklarıydı. Yüzlerce sayfa çizim, not, tasarım ve açıklamayla doluydu. Gözlem yaptığı her şeyi anlamaya çalışıyor. Anlamaya çalıştığı her şeyi çizerek yeniden kuruyordu. Mekanik onun için sadece teknik değil, canlı bir düzenin minyatür modeliydi. Dişliler, miller, kasnaklar, helezonlar, bunların her biri onun zihninde canlı bir organizmanın parçalarıydı. Hareketin nasıl üretildiğini, kuvvetin nasıl aktarıldığını anlamaya çalıştı. Suyun akışı, havanın direnci, yerçekimi gibi doğa kuvvetlerini dikkatle inceledi. Makine tasarımları bu bilgilerin ürünüydü. El yapımı vinçler, burmalı tanklar, uçuş makineleri ve sualtı araçları çizdi. Çoğu kağıt üzerinde kaldı ama düşünsel cesareti döneminin çok ötesindeydi. Uçuş, onu en çok etkileyen temalardan biriydi. Kuşların kanat hareketlerini izleyerek havanın taşıyıcı gücünü anlamaya çalıştı. Defterlerinde kuş iskeletlerinden esinlenen planör benzeri araçlar yer aldı. Mekanik kanatlar, pervaneli helikopter prototipleri ve paraşüt tasarımları, yüzyıllar sonra hayata geçirilebilecek kadar sağlam düşünülmüştü. Ama Leonardo uçmak için yalnızca teknik değil, doğanın yasalarıyla uyumlu bir zeka gerektiğini de biliyordu. Anatomiye ilgisi ise daha derindi. İnsan bedeninin işleyişi, onun gözünde evrenin küçük bir modeliydi. Kadavra incelemeleri yaptı. Kasların yerleşimi, damarların yönü, iç organların yapısı üzerine detaylı çizimler hazırladı. Kalbin kapakçıkları, beyin boşlukları,
Omurganın kıvrımları. Bu çizimler yalnızca tıp tarihi açısından değil, sanat açısından da olağanüstü öneme sahipti. Çünkü Leonardo, insan bedenini yalnızca dışarıdan değil, içeriden de anlamak istiyordu. Gördüğü her kas, onun için bir hareketin potansiyeliydi. Her kemik, bir yönün sınırıydı. Hidrolik sistemlere olan ilgisi, onun doğayı yalnızca gözlemlemekle kalmadığını, aynı zamanda dönüştürmek istediğini de gösteriyordu. Su kanalları, köprü sistemleri, taşkın önleme planları hazırladı. Suyun yönlendirilmesi, şehir planlaması kadar savaş stratejileri içinde kullanılabilirdi. Bu nedenle Milano Dükü'ne sunduğu mektuplarda, köprü yıkacak araçlardan su savunma sistemlerine kadar geniş bir mühendislik repertuvarını sıraladı. Leonardo'nun çalışmaları, modern bilimin temel ilkeleriyle örtüşüyordu. Gözlem, deney ve tekrar. Ama onu farklı kılan, her şeyi aynı bütünün içinde görmesiydi. Bir kuşun uçuşunu incelerken sanatçı gibi bakıyor, mühendis gibi ölçüyor, doğa filozofu gibi anlamlandırıyordu. Hiçbir konu onun için tek yönlü değildi. Işığın kırılmasıyla ilgilenirken optik çalışmaları yaptı. Sesin yayılımını düşünürken dalga çizimleri hazırladı. Bitkilerin büyüme yönleriyle ilgilendi. Jeolojik katmanlara dair gözlemler yaptı. Onun için bilgi sınır tanımazdı. Yine de bu birikimin büyük bölümü kendi yaşamı boyunca yayınlanmadı. Defterlerinde biriken fikirler, çizimler ve notlar yüzyıllarca dağınık kaldı. O, yaptığı keşifleri dünyaya duyurmak için değil, kendi zihinsel düzenini kurmak için üretiyordu. Bilginin kendisine aşıktı. Leonardo da Vinci'nin bilimsel mirası, yalnızca ortaya koyduğu tasarımlarla değil, bilgiye yaklaşımıyla da değerliydi. Onun dehası, yaptığı şeylerde değil, düşünme biçimindeydi. Leonardo da Vinci'nin hayatı boyunca bilimi, sanatı ve doğayı derinlemesine incelediği bilinir. Fakat onun adı yalnızca çizimleri ve icatlarıyla değil, aynı zamanda çevresinde şekillenen gizemli anlatılarla da anılır. Yüzyıllar sonra bile Leonardo'nun eserleriyle ilgili yeni yorumlar, semboller ve gizli anlamlar ortaya atılmaya devam etmektedir. Bu da onun yalnızca bir sanatçı ya da mucit değil, aynı zamanda bir bilmeceye dönüşmesine neden olmuştur. En çok tartışma yaratan eserlerinden biri Son Akşam Yemeği tablosudur. Leonardo bu tabloyu Milano'daki Santa Maria delle Grazie Manastırı'nın yemek salonu duvarına yaptı. Sıradan bir dini sahne gibi görünse de, ayrıntılar incelendiğinde alışılmadık unsurlar dikkat çeker. Tablo, İsa'nın "İçinizden biri beni ele verecek" dediği anı resmeder. Fakat Leonardo burada yalnızca bir dini olayı değil, insan doğasının duygusal tepkilerini de yansıtmıştır. Bazı yorumcular, tablodaki havarilerden birinin kadın gibi resmedildiğini öne sürer. Özellikle İsa'nın sağında oturan figürün havari Yahya değil, aslında Maria Magdalena olduğunu iddia edenler vardır. Bu görüş, Dan Brown'un Da Vinci Şifresi adlı romanıyla geniş kitlelere ulaşmıştır. Roman, Leonardo'nun Katolik kilisesine karşı bir tür gizli bilgi taşıyıcısı olduğunu, eserlerinde şifreler ve semboller aracılığıyla alternatif bir gerçeği anlattığını ileri sürer. Kitap kurgu olsa da, tartışmalar gerçektir. Leonardo'nun dinsel otoritelerle ilişkisi karmaşıktı. Resmi olarak kiliseye bağlıydı. Dini sahneler resmetti. Fakat düşünce dünyası dogmalardan uzaktı. Evrendeki işleyişi tanrısal bir açıklamayla değil, gözlem ve deneyle anlamaya çalışıyordu. Bu nedenle zaman zaman dönemin dini anlayışlarıyla çelişen fikirler geliştirdi. Örneğin, ruhun merkezi olarak kabul edilen kalbi, fizyolojik bir organ gibi inceledi. İnsan bedenini kutsal bir yapıdan çok, işleyen bir makine gibi ele aldı. Bazı araştırmacılar, onun gizli topluluklarla ilişkili olabileceğini öne sürmüştür. Özellikle tapınak şövalyeleri, Gülhaç kardeşliği ve benzeri oluşumlarla bağ kurduğu iddia edilir. Bunların hiçbirine dair somut bir kanıt yoktur. Ancak Leonardo'nun defterlerinde yer alan bazı semboller ve simgeler, bu tür teorilere zemin hazırlamıştır. Ayna yazısı kullanması, notlarını şifreli şekilde yazması ve birçok fikrini paylaşmadan saklaması da bu gizem algısını güçlendirmiştir. Leonardo'nun bilgiyi sır gibi saklaması, onu bir bilgi bekçisi figürüne dönüştürmüştür. Aslında bu durum, büyük ölçüde onun zamanının ilerisinde düşünmesinden kaynaklanır.
İcatlarının çoğu o dönem anlaşılamayacak kadar yenilikçiydi. Bu da onun yalnızca keşfeden değil, aynı zamanda bilginin geleceğe ulaşmasını planlayan biri gibi görülmesine yol açtı. Bazı yorumlar, Leonardo'nun modern anlamda bir agnostik ya da inanç dışı düşünür olduğunu öne sürer. Ne kiliseye açık bir karşı çıkışı vardır, ne de saf bir bağlılık. Bilimin sınırlarını zorlayan, dini imgeleri kendi yorumlarıyla yeniden inşa eden bir zihin yapısına sahiptir. İsa'yı resmettiği pek çok tabloda, geleneksel ışık halesine yer vermez. Kutsalı yücelten değil, insani yönlerini vurgulayan bir yaklaşımı vardır. Günümüzde hala tartışılan bir diğer konu ise, Leonardo'nun geleceğe dair bilgiye sahip olup olmadığıdır. Bazı tasarımları, yüzyıllar sonra hayata geçen modern araçlarla birebir benzerlik gösterir. Bu da bazı çevrelerde onun zaman yolcusu, üstün bilinç sahibi ya da dünya dışı bağlantılarla ilişkili olduğu gibi uç teorilerin ortaya atılmasına yol açmıştır. Elbette bu tür fikirlerin bilimsel temeli yoktur. Ancak Leonardo'nun hayal gücü ve bilgi düzeyi sıradan açıklamalarla sınırlanamayacak kadar büyüktür. Tüm bu söylentiler, komplo teorileri ve simgesel okumalar, onun eserlerinin günümüzde bile neden ilgi çekmeye devam ettiğini açıklar. Leonardo da Vinci yalnızca geçmişin değil, bugünün ve belki de geleceğin dehasıdır. Ve onun ardında bıraktığı izler, hala çözülmeyi bekleyen bir bilmece gibi insanları düşünmeye davet etmektedir. Leonardo da Vinci'nin yaşamına dair birçok belgeye ulaşılmış olsa da, özel hayatı hala sis perdesiyle örtülüdür. Ne günlüklerinde açıkça bir aşk itirafı vardır, ne de yakın ilişkilerine dair doğrudan açıklamalar. Ancak satır araları, çizimleri ve çevresindekilerle kurduğu ilişkiler, bu suskunluğun ardında bir dünya olduğunu gösterir. Hayatının büyük kısmını yalnız geçirdi. Evlilik yapmadı, çocuk sahibi olmadı. Kadınlarla olan ilişkilerine dair somut bir iz yoktur. Portrelerini yaptığı kadınlar arasında duygusal bir bağ kurduğuna dair bir kanıt bulunmaz. Sanatında kadın figürleri zarif ve gizemli bir şekilde yer alsa da, Leonardo'nun onları sadece estetik bir ilgiyle ele aldığı düşünülür. Ancak genç erkeklerle kurduğu bağlar dikkat çekicidir. Bunlardan en bilineni Gian Giacomo Caprotti, bilinen adıyla Salai'dir. Salai, Leonardo'nun yanında çalışmaya başladığında henüz 10 yaşındaydı. Zamanla onun yardımcısı, çırağı, yol arkadaşı ve muhtemelen daha fazlası oldu. Defterlerinde Salai hakkında hırsızlık yaptı, yalan söyledi ama çok güzel bir çocuktu gibi ifadeler yer alır. Bu çelişkili tanımlar, aralarındaki ilişkinin sadece iş ilişkisi olmadığını düşündürür. Salai yıllarca Leonardo'nun yanında kaldı. Onunla birlikte seyahat etti, atölyelerinde bulundu, hatta bazı resimlerinde modellik yaptığına inanılır. Mona Lisa'nın yüz ifadesindeki androjen yapı, bazı yorumculara göre Salai'nin yüz hatlarını taşır. Aynı şekilde, Aziz Yuhanna ve Bakus gibi bazı figürlerin yüzlerinde de Salai'ye ait izler olduğu düşünülür. Bu portrelerdeki beden dili ve yüz ifadesi, klasik erkek idealinden çok daha yumuşaktır. Bu da Leonardo'nun cinsiyet algısını sorgulayan çalışmalara ilham vermiştir. Gençlik döneminde, Leonardo eşcinsellik suçlamasıyla kısa süreli tutuklandı. Floransa'da 1476 yılında 4 kişi hakkında açılan bir soruşturmada, reşit olmayan erkeklerle ilişki yaşadığı iddia edildi. Delil yetersizliğinden dava düştü. Ancak bu olay, onun özel hayatına dair ilk ve belki de en net belgedir. Bu tür suçlamalar o dönemde çok ciddiydi ve ölümle cezalandırılabiliyordu. Leonardo bir daha asla bu konuda açık vermedi. Sessizliğini hep korudu. Onun cinselliğe ve ilişkilere karşı ilgisinin sınırlı olduğu da öne sürülür. Bazı biyograflar, onun fiziksel aşktan çok zihinsel bağlara önem verdiğini düşünür. Sanatı, bilimi ve doğayı her şeyin önüne koymuştu. Belki de bu yüzden hiçbir bağlayıcı ilişkiye girmedi. Ancak insan bedenine ve özellikle erkek anatomisine duyduğu yoğun ilgi, çizimlerinde ve çalışmalarında açıkça görülür. Bu ilgi, yalnızca bilimsel bir merakın değil, aynı zamanda derin bir estetik arayışın da yansımasıdır. Salai ile olan ilişkisi, yaşamının sonuna kadar sürdü. Aralarında zaman zaman gerilimler, küskünlükler olmuş olsa da Salai hep geri döndü.
Leonardo öldüğünde bazı eserlerini ve defterlerini Salai'ye bıraktı. Bu, aralarındaki bağın yüzeydeki usta-çırak ilişkisinden çok daha güçlü olduğunu gösterir. Bugünden bakıldığında Leonardo'nun özel hayatı net sınıflamalara sığmaz. Ne heteroseksüel ne de açıkça eşcinsel bir yaşam sürdüğü söylenebilir. Onun hayatında aşk, belki de geleneksel biçimlerin dışında, sanatıyla ve gözlemlediği dünyayla kurduğu duygusal bağda karşılık bulmuştur. 1516 yılında hayatının sonbaharına giren Leonardo da Vinci, davet üzerine Fransa'ya gitti. Fransız Kralı 1. François, onu kraliyet ressamı, mühendis ve filozof olarak görevlendirmişti. Artık yaşlanmıştı. Sağ kolu eskisi gibi çalışmıyordu. Ancak zihni hala üretken, gözleri hala merak doluydu. Kral, Leonardo'ya büyük saygı duyuyordu. Onu yalnızca bir sanatçı olarak değil, bir bilge olarak görüyordu. Amboise yakınlarındaki Clos-Lucé şatosunda ona bir ev tahsis edildi. Bu şato, Leonardo'nun hem huzur bulduğu hem de düşüncelerini toparladığı bir yer oldu. Yanında Salai ve öğrencilerinden Francesco Melzi vardı. Melzi, onun notlarını derleyen, fikirlerini düzenleyen sadık bir öğrenciydi. Leonardo burada üretmeye devam etti. Fransa'ya bazı önemli eserlerini de beraberinde getirmişti. Mona Lisa, Aziz Yuhanna ve Aziz Anne ile Meryem. Ayrıca krala mimari projeler, su sistemleri ve şehir planlamaları sundu. Fiziksel olarak zayıflasa da zihinsel üretimi durmadı. Not defterleri, çizimler ve düşünce parçalarıyla dolmaya devam etti. 1519 yılının 2 Mayıs günü 67 yaşında yaşama veda etti. Ölüm nedeni tam olarak bilinmez. Bazı kaynaklar felç geçirdiğini, bazıları ise doğal sebeplerle öldüğünü yazar. Vasiyetinde Francesco Melzi'ye tüm belgelerini, defterlerini ve yazılarını bıraktı. Salai'ye de bazı tablolar ve kişisel eşyalar verdi. Cenazesi Amboise'daki Saint Florentin Şapeli'ne defnedildi. Mezarının yeri zamanla kayboldu. Bugün sadece anısına yapılmış bir plaka bulunur. Leonardo'nun ardından kalan şey yalnızca birkaç tablo ve defter değildi. O, insanın doğaya nasıl bakması gerektiğini yeniden tanımlamıştı. Bilginin kutsallığını, gözlemin gücünü ve yaratıcı düşüncenin sınır tanımadığını gösterdi. Sanatla bilimi, sezgiyle aklı, gözlemle duyguyu birleştiren bir dünya kurdu. Onun zihni, Rönesans'ın ruhuydu. Geride bıraktığı defterler, yıllar boyunca farklı kişilerin eline geçti. Dağınık halde kaldı. Bazıları kayboldu, bazıları yıllar sonra yeniden keşfedildi. Bugün hala tam bir bütünlük sağlanabilmiş değildir. Ancak elde kalanlar bile, onun düşünce gücünü anlamak için yeterlidir. Leonardo da Vinci, yaşadığı dönemin çok ötesinde bir zihin yapısına sahipti. Gördüğünü anlamaya, anladığını çizmeye ve çizdiğini yeniden sorgulamaya devam etti. Hiçbir şeyi son haline ulaşmış saymadı. Tamamlanmamış tabloları, yarım kalmış projeleri, aslında onun sonsuzlukla kurduğu ilişkinin bir yansımasıdır. Onun için gerçek bir sanatçı, aynı zamanda gözlemci bir bilim insanı ve sorgulayıcı bir filozoftu. Bilginin peşinde geçtiği bir ömrün sonunda, Leonardo geriye sadece eserlerini değil, aynı zamanda düşünmenin en özgür halini bıraktı. Ve o günden bu yana, Leonardo da Vinci adı yalnızca tarihin değil, insanlığın kolektif bilincinde bir simge olarak yaşamaya devam ediyor.